Bu aralar sık sık Marmaris'e gidip geldiğimden video çekmek için çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama bu hala kafamda tilkiler dönmüyor anlamına gelmiyor. Geçenlerde aklıma şöyle bir fikir geldi. Bisikletimi atlayıp buradan Selimiye'ye gitmek, inşaat alanında 1 ya da 2 gece konakladıktan sonra geri dönmek. Tabii bunu ne zaman yapacağım? En ufak bir fikrim yok. Madem zamanı belli değil ama videolarımı nasıl hazırladığıma dair bir içerik yapabilirim diye düşündüm. Zaten önümde Selimiye'ye bisikletle gitmek gibi bir fikir var. O halde bugün bir YouTube videosunu nasıl hazırlıyorum, nasıl çekiyorum ondan bahsedeyim. İlk zamanlarda video çekerken hiçbir plan yapmadan konuya dalardım. Her şeyi kamera karşısında çözebileceğimi düşünüyordum. Biraz böyle vlog kafası. Derken işte çekimlerimi tamamlar, gelir işte bilgisayara aktarır, kurgusunu falan halleder. Sonra YouTube'a atardım. Sonra ne gerekiyor? Bir kapak resmi, ardından da bir başlık. Meğer yanlış yapıyormuşum. Bir süre video çekmeye devam edince zaten aslında doğal akışın ne olduğunu öğreniyorsunuz. Biraz sevdiğiniz mesela YouTube kanallarını falan izlediğinizde görüyorsunuz ki bir akış var. Mesela önce bir fikir bulmak gerekiyor. Ve bu fikrin izleyenlerin ilgisini çekip çekmeyeceğini bir test etmeniz gerekiyor. Ben de bununla ilgili kafamda zaman zaman beyin fırtınaları yapıyorum. Acaba bu fikir onların da bir hoşuna gidecek mi? Bu fikir onlara bir şey öğretecek mi? Bir değer katacak mı? Ya da onları motive edecek mi? İlham mı verecek? Ya da belki sadece eğlendirecek? Belki de rahatlatacak mı? Yani iyi bir fikrin bu sorulara cevap vermesi gerekiyor ki izleyiciler bunu umursasın. Bu örnekte de elimizde Selimiye'ye bisikletle gitmek gibi bir fikir var. Kameraya dokunmadan evvel atılacak ikinci adım akılda kalıcı bir başlık bulmak ve yaratıcı bir YouTube kapağı tasarlamak. Peki bu en sonunda yapılmıyor muydu? Eskiden DVD satan dükkanlar vardı hatırlarsanız. Hani vizyondan bağımsız bir şey izlemek istediğimizde oraya giderdik. Şimdiki gibi dijital platformlar yok. Ya da koleksiyon yapmak için rafların arasında dolaşır ve DVD'lerin kapaklarına bakardık. Başlıklarına bakardık. Ona göre bir filmi izleyip izlemeyeceğimize karar verirdik. İşte buradaki de aynı mantık. Elbette bir kapak ve başlığı videonuzu tamamladıktan sonra her şeyi YouTube'a atarken tasarlayabilirsiniz. Fakat baştan yapmanızın şöyle bir avantajı var. Bir kere vaat ettiğiniz şeye göre içerik üretmeye başlıyorsunuz. Yani o vaade, o söze uyuyorsunuz diye söyleyebilirim. Yani işe odaklanmak adına size bir yol gösterici oluyor. Ben de mesela son zamanlarda kapaklarımı buna göre düşünmeye başladım. Hafif böyle film afişi gibi olsun diye tercih ediyorum. Zaten izleyenler de sizler de bu kapakların son zamanlardaki değişimini görüyorsunuz. Benim burada izlediğim yol benzer içeriklere sahip videoların kapaklarına bakmak, başlıklarını incelemek oluyor. Onlar bana rehber olsun. İşte ben zaten oturuyorum bir şekilde bir kenarda karalıyorum şu olsa bu olsa falan diye. Belki bazen yapay zekadan bir ön taslak görüntü alıyorum. Buna benzer bir şey, bir kare yolculuk sırasında çekebilirim gibi düşünüyorum. Ama nasıl bir kapak çekeceğimi önden tasarlamış oluyorum. Kamera karşısında hiçbir metne bağlı kalmadan konuşmak tam bir beceri işi. Eski videolarıma baktığımda çok böyle falan esler vermişim, takılmışım. Ayrıca gereksiz konulara girmek, konudan sapmak zaten kaçınılmaz oluyor. İşte burada 3. adım bir senaryoya sahip olmak. Ben de videolarımın metinlerini yazmaya başladım aşağı yukarı 1 yıldır. Çünkü yazmak hem tam bir kontrol sağlıyor hem odanızı kaçırmanızı engelliyor. Ben senaryomu yani video metinlerimi konu başlıklarını alt alta yazarak ki konu başlıklarının altında da kısa hatırlatıcı açıklamalar olacak şekilde madde madde yazıyorum. Kimi kelime kelime ne söyleyeceğini böyle cümlesine noktasına virgülüne kadar yazar. Burada doğru ya da yanlış olan bir yöntem yok. Sonuçta en iyi yöntem sizin kendi bulduğunuz yöntemdir. Nasıl rahat ediyorsanız öyle yazacaksınız. Burada bir ipucu vermek istiyorum. Zira zaman zaman yapay zekadan da yardım alınabilir. Mesela başta bulduğunuz başlığı ChatGPT'ye bu başlık hakkında bana bir outline ver dediğinizde size benim yöntemimdeki gibi madde madde işte girişte bunu anlat, sonra bunu anlat, biraz işte kişisel deneyimden bahset gibi jenerik bir çıktı veriyor. Zaten bundan sonra yapmanız gereken biraz daha
konunuza göre spesifik bir düzenleme yapmanız gerek. Ondan sonra kamera karşısına geçebilirsiniz. Zira buraya kadar hiç kameraya dokunmadık. Tabii ben Selimiye'ye giderken ne anlatacağım ya da bisiklet üstünde dilimin ucuna ne gelecek onu bilmiyorum. O yüzden bu videonun senaryosu üzerinden devam edeceğim. Bunu bitirdik. O halde artık çekime geçebiliriz. Hangi ekipmanları kullanıyorsun gibisinden sorular gelir. Bu arada ondan bahsedeyim ben. Uzun yıllar bu kanalın ana kamerası GoPro oldu. Bu elimdeki 6. Bundan önce de bir 4 ve 3 kullanmıştım. Yani 3 tane GoPro'm oldu. Özellikle bisiklet üzerinde ki kendisi bir aksiyon kamerası olduğu için çok işime yaradı. Ama bunun dışında kimi vloglarımı hatta anılarımı karşısına geçip anlattım. Oldukça yıprandı ama bugün hala çok işime yarıyor. Özellikle bisiklet üzerinde. Bir müddet sonra videolarınız izlenmeye başlandığında yani birileri abone olmaya başladığında şunu fark ediyorsunuz ki profesyonel YouTube izleyicileri var. Yani takipçileriniz oldukça bu konuda bilgili. Özellikle sizi görüntü ve ses konusunda uyarıyorlar ki benim başıma çok geldi. Dolayısıyla bu teknolojiyi biraz yükseltmem gerekiyordu ve GoPro'dan şu an karşısında durduğum Fuji X-T4'e geçtim. Onu da şöyle göstereyim. Bu kamerayı kullanıyorum. Üzerinde bir Rode'nin mikrofonu var ve oldukça da memnunum. Ucuz bir versiyon ama oldukça da memnunum. Dolayısıyla ana kameram artık bir Fuji X-T4. Ama bunun dışında hiçbir şey yanımda yoksa telefon gayet işe yarıyor. Kimi videolarımda da ana kamera görevi görmüştür. Ama özellikle hikayeniz iyiyse ekipmanın çok da bir önemi yok. Yani bunu farklı yerlerde de duyabilirsiniz. Çünkü iyi bir hikaye, iyi bir anlatım ekipmana ihtiyaç duymuyor. Şöyle örnek verebilirim. Bu kanalın en çok izlenen videosu bir GoPro ile çekildi. Hülya'nın sulu boya yaptığı video. Belki o daha iyi bir teknolojiyi hak ediyordu. Çünkü Hülya'nın renkli resimleri, çalışması falan ama bugün hala kanalın bir numarasında. Çekimlerimizi tamamladık. Bundan sonra artık görsel hikaye anlatım kısmına geçiyoruz. Yani kurgusu ve montajı yapılacak. Açıkçası ben öncelik olarak bir müzik bulmaya kendimi odaklıyorum. Çünkü videonun tonu, ritmi, rengi artık her neyse bir müziğin üzerine yükseliyor. Yani bütün kurguyu o müzik üzerine yapmayı tercih ediyorum. Aşağı yukarı herhalde bir 6-7 saat falan harcıyorum bir video için. Bu bazen uzuyor, bazen çok daha pratik bir şekilde çözüyorum ama yani 5-6 saatten önce bitmiyor. Adobe Premiere Pro kullanıyorum. Ama DaVinci gibi, Final Cut gibi başka profesyonel programlar da kullanılabilir. Bunlar da popüler. Bunu da tamamladıktan sonra eğer ihtiyaç varsa grafikler ve ses efektleri de ekliyorum videoya ve nihayetinde size sunulmaya hazır hale geliyor. Birkaç kere de böyle kontrol ediyorum. Zaten montajı bitirdikten sonra en az 2 kere bir kontrol ediyorum. Eksik var mı? Hatta bazen çekimleri yenilediğim yerler oluyor. Bu videoda da olduğu gibi. Hani hoşlanmamışım. Böyle somutluk konuşmuşum. Yüzümde bir ifade yok. Onları çıkartıyorum, yeniden çekiyorum. Haliyle son haline getirip sizin önünüze servis ediyorum. Ondan sonra da sizin beğeninize, yorumlarınıza açık hale geliyor. Yani kabaca bir videonun ortaya çıkışı bu şekilde oluyor. Umarım işinize yarar bilgiler sunabilmişimdir ki sizler de video çekin ki ben çok isterim. Zira bu ayrıca bir kültür. Eskiden insanlar 1950'lerden 60'lardan işte aile etkinliklerini, doğumları, doğum günlerini, evlilikleri falan hep kayıt altına almışlar. Eski bir video vardı. Beirut'un Postcard from Italy, bu eski aile görüntülerinden oluşmuş bir video klipti. İsterseniz bu video bittikten sonra mutlaka onu izleyin ki benden de size bu video aracılığıyla bir şarkı armağan etmiş olayım. O duyguyu anlarsınız. Yani bir gün bir sandığın bir köşesinde eski bir kamera bulup içindeki filmleri çevirdiğinizde, izlediğinizde belki babanızın 4 yaşındayken sahilde kumdan kale yaptığını izleyeceksiniz. Harika bir sürpriz olmaz mı bu? Ya da annenizin utangaç bir bakışını yakalayacaksınız. İkisinin evlilik günlerinden bir bölüm izleyeceksiniz. Belki de kendi bebekliğiniz, çocukluğunuz gözünüzün önüne serilmiş olacak. Bugün belki benim annem babam böyle şeyler geçmişte yapmadılar ama ben gelecekteki akrabalarım için, sevdiklerim için böyle bir iz bırakmak istiyorum açıkçası. Bugüne kadar da 355 video tamamladık. Umarım 500'lere falan varır.
Yani bu da böyle bir içerik oldu. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde daha sık Marmaris Selimiye taraflarına geçeceğimiz için videoların gelme aralığı biraz uzayacak. Öyle gözüküyor. Ama bir sonraki videoya kadar yine de siz kendinize çok iyi bakın. Sıhhatli kalın. Hoşça kalın.